Merhaba yengeçler, Aralık ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, öncelikle şöyle bir Aralık ayı giriş enerjilerine bakalım. Aralık ayına girerken gökyüzü sizi içsel bir yeniden yapılanmaya davet ediyor. Güneş, Mars ve Venüs Yay burcunda sizin çalışma ortamı, sağlık, günlük düzen ve yaşam alışkanlıkları alanında canlanmaya neden oluyor. Artık daha iyi hissetmek için adım atma zamanı. Enerjiniz yükseliyor ama aynı zamanda hangi alışkanlıkların size iyi gelmediğini de çok net fark ediyorsunuz. Bu dönemde iş ortamınızda hızlı gelişmeler olabilir. Mars'ın yaydaki hareketiyle birlikte görev değişiklikleri, yeni iş fırsatları ya da yöneticilerle açık konuşmalar gündeme gelebilir. Ancak bu enerjiyi doğru yönlendirmek çok önemli. Zira aşırı yüklenirseniz bedensel yorgunluk artabilir. Bedeniniz size bir şey anlatmaya çalışıyorsa onu duymayı unutmayın. Merkür ise Akrep burcunda aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanınızı aydınlatıyor. Düşünceleriniz daha derin, duygularınız daha tutkulu. Kalpten gelen bir şeyi ifade etmek istiyorsunuz. Sanatsal üretimler, duygusal konuşmalar veya bir aşk itirafı, her şey mümkün. Bu dönemde sezgileriniz olağanüstü güçlü ama aynı zamanda takıntılardan uzak durmanızda da fayda var. Venüs ise Yay burcunda Lilith'le kavuşumda ve Uranüs'e karşıt açıda. Bu da sizlere özellikle iş ortamı, arkadaş ilişkileri veya sağlık konularında ani gelişmeleri anlatıyor. Belki bir iş ortamında bir sınır ihlaliyle karşılaşabilirsiniz. Belki de uzun süredir baskıladığınız bir duyguyu bir anda dışa vurabilirsiniz. Uranüs'ün 29 derecede retro olması bu sürecin bir tamamlanma ve özgürleşme evresine işaret ediyor. Fakat Venüs'ün Neptün'le yaptığı üçgen aşı sizi yumuşatacak. İnançlar, maneviyat, ilham ve sezgiler yol gösterici hale geliyor. Bir yandan çözülme, bir yandan ilahi bir kabul hali. Aralık ayının enerjisi tam da bu kontrast üzerine kurulu. Jüpiter ise Yengeç burcunda retro, yani şans gezegeni tam da sizin burcunuzda ama içe dönük bir şekilde çalışıyor. Bu dönem dışarıdan çok içeriden büyüme zamanı. Kendinizi yeniden tanımlıyor, geçmişle barışıyor, duygusal güvenliğinizi derinleştiriyorsunuz. Ancak Jüpiter'in Kiron'la yaptığı kare açı geçmişte sizi yoran, hatta inciten bazı olayları yeniden gündeme getirebilir. Bu süreçte geçmişin sizi tanımlamasına izin vermeyin. Satürn'ün Balık burcundan desteğiyle birlikte bu kez ders alarak ve olgunlaşarak ilerliyorsunuz. Uranüs dediğim gibi Boğa burcunda 29 derecede arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz veya ait olduğunuz gruplarda sürpriz gelişmeleri gündeme getirebilir, bir çevreden ayrılabilir, yeni bir toplulukla bağ kurabilirsiniz. Neptünle yaptığı uyumlu açıda bu değişimlerin ruhsal anlamda sizi besleyeceğini söylüyor. Ve Plüton'un ileri harekete geçmesiyle birlikte derin dönüşümünüz hız kazanıyor. Uzun süredir bastırdığınız korkularla yüzleşiyorsunuz. Artık ilişkilerde kontrol değil, dönüşüm istiyorsunuz. Venüs'le yaptığı üçgen açı bu sürecin sevgiyle, destekle ve zarafetle ilerleyebileceğini de gösteriyor. Sevgili yengeçler, Aralık ayının girişinde gökyüzü size diyor ki artık bedenin, kalbin ve ruhun aynı yönde çalışmalı. Eski düzenleri bırakın, size iyi gelen, ilham veren, özgürleştiren şeylere yer açın. Bu ay hem ruhsal hem fiziksel olarak yeniden doğma zamanı. Şunu unutmayın, bu değişim sizi yormak için değil, sizi özgürleştirmek için geliyor. Aralık ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Gelelim astrolojik gündeme. Sevgili yengeçler, Aralık ayının ilk yarısı sizler için iç dünyanızın kapılarını aralıyor. Ruhsal anlamda derin farkındalıklar, güçlü sezgiler ve geçmişle yüzleşme temaları ön planda. Evren sizden yavaşlamanızı, iç sesinizi duymanızı istiyor. Bu dönem teslimiyetle gelen huzurun ne kadar dönüştürücü olabileceğini gösterecek. 5 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin 12. evinizde, yani bilinçaltı, rüyalar, iç dünya ve kapanışlarla ilgili bir alanda. Güneş Yay'da, Ay İkizler'de, Ay düğümleri ise Balık Başak hattında.
Bunlar büyük bir kare oluşturuyorlar. Hepsi 13 derecede birbirine gerilim yaratıyor. Bu güçlü enerji sizden bir şeyi geride bırakmanızı istiyor. Bir dönem bitiyor, bir duygusal yük çözülüyor, bir içsel bağ kopuyor olabilir. Ama unutmayın, bu bir kayıp değil, bir arınmadır. Rüyalar, semboller, sezgiler bu süreçte çok konuşacak. Evren size fısıldıyor. Korkma, bırak gitsin. 7 Aralık'ta Ayla Retro Jüpiter Yengeç Burcu'nda sizin burcunuzda kavuşacaklar. Birinci evinizde bu enerji hem duygusal hem fiziksel anlamda sizi büyütüyor. Kendinizi yeniden tanımlamak, duygusal güvenliğinizi güçlendirmek, geçmiş bir fırsatı yeniden değerlendirmek mümkün. Ay, Merkür ve Satürn'e de üçgen açılar içinde olacak, size sezgisel bilgelik getiriyor. Bu iç sesinize güvenmeniz gereken bir dönem. İlişkilerde ve ailevi konularda geçmişten gelen meseleleri olgunlukla ele alabilirsiniz. Duygusal şifalanma derin ama kalıcı olacak. 8 Aralık'ta Satürn Balık burcunda ileri hareketine başlıyor. Bu da sizin inançlar, uzak eğitim, yolculuklar ve bakış açınız alanında netlik getiriyor. Uzun süredir sizi durduran bir konu şimdi adım atmaya hazır hale geliyor. Artık neye inanmak istediğinize, hangi yolda ilerlemek istediğinize karar veriyorsunuz. Satürn burada diyor ki, gerçek inanç sabırla sınanır. Bu dönemde hayat felsefeniz olgunlaşıyor, vizyonunuz netleşiyor. 9 Aralık'ta Mars Yay'da, Satürn Balık burcunda kare açılar var aralarında. Bu sizin 6. evinizde günlük rutinler, sağlık ve iş düzeniyle ilgili bir alanda Mars. Bu kare sorumluluk ve motivasyon arasında bir çatışma yaratabilir. Kendinizi biraz yorgun hissedebilirsiniz ama bu dengeyi yeniden kurma fırsatı. Aynı gün Venüs'te ay düğümleriyle bir tek kare açı kalıbı içinde olacak. Aile, iş ve kendiniz arasında bir denge arayışını gündeme getiriyor. Yani hem fiziksel hem duygusal olarak aşırı yüklenmeyin. Kendinize zaman tanıyın, enerjinizi koruyun. Evren sizi sınır koymaya ve kendi ritminizi bulmaya çağırıyor. 10 Aralık'ta Merkür Akrep Burcu'nda ve Uranüs'te Boğa Burcu'nda, ikisi birbirlerine karşıtlık yapıyor olacaklar. Sizin 5-11 aksınızda bir gerilim oluşturuyor bu. Yani aşk, yaratıcılık, çocuklar ve arkadaş çevresi arasında bir sürpriz gelişme yaşanabilir. Bir arkadaşlık farklı bir yöne gidebilir ya da bir aşk hikayesi beklenmedik şekilde gündem değiştirebilir. 11 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Zihin artık günlük işlere, planlara, sağlık düzenine odaklanıyor. İletişim trafiğiniz artabilir. Özellikle iş ortamında yeni fikirler, yeni görevler gündeme gelebilir. Ama dikkat edin, bu kadar bilgi ve yoğunluk arasında zihinsel yorgunluğa da açık olabilirsiniz. Basit düşünün, sade planlayın. Sevgili yengeçler, Aralık ayının ilk yarısı sizler için içsel bir kapanış ve yeniden doğuş süreci. Bir yanınız geçmişle vedalaşırken diğer yanınız yepyeni bir güven duygusu inşa ediyor. Artık sezgilerinize güvenin, çünkü gökyüzü sizinle içsel bir dilde konuşuyor. Bu ay kalbinizi susturmayın, çünkü kalbiniz en doğru yönü gösteren pusulanız olacak. Gelelim 12 Aralık'a. Gökyüzü kalbinizin en derin gizli odalarına dokunuyor olacak. Bir yanda düzen, sorumluluk, görev bilinci, diğer yanda özgürlük, inanç, anlam arayışı ve siz bu iki zıt enerjinin ortasında kalbinizin pusulasını yeniden bulmaya çalışacaksınız. Güneş Yay burcunda, Ay ise Başak burcunda. Bu kombinasyon günlük yaşamınızda ruhsal yönünüz arasında bir gerilim yaratıyor. Bir yandan her şeyi kontrol altında tutmak, mükemmel olmak, işlerin yolunda gitmesini sağlamak istiyorsunuz. Ama diğer yandan iç sesiniz biraz dur, anlamı kaçırıyorsun diyor. Bugün sadece yapmak değil, neden yaptığınızda fark etmek önemli. Ruh ve zihin arasında denge kurmak günün ana teması. Bunun yanında Merkür ve Lilith Akrebin son derecelerinde kavuşuyor aynı günde. Bu kavuşum kalbinizi ve yaratıcı enerjinizi derinden etkiliyor. Gizlenen duygular, bastırılmış arzular ya da söylenmemiş sözler su yüzüne çıkabilir. Ve bu kavuşum Uranüs'e de karşıtlık yapıyor. Arkadaşlık, bir aşk ya da bir topluluk bağı üzerinden gelen beklenmedik bir farkındalığı simgeliyor. Bir şey ya çözülüyor
ya da kökten değişiyor. Belki bir ilişkinin, bir projenin veya bir hayalin yönü tamamen farklı bir hale geliyor. Aynı gün Mars'ta Yay burcunda, Satürn ve Neptün'e kare açıda bu enerji inançla eylem arasındaki çizgiyi bulanıklaştırabilir. Bir yandan harekete geçmek istiyorsunuz, diğer yandan da yanlış yaparsam korkusu ortaya çıkıyor. Bu kararsızlık enerjisiyle mücadele etmek yerine sezgilerinize güvenin. Gökyüzünde bir de tek açı kalıbı var. Aynı gün Venüs Yay'da Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü ile bir tek kare açı yapıyor. İlişkiler, değerler ve teslimiyet konularında büyük bir farkındalık getiriyor. Venüs'ün konumu sizden ilişkilerde daha özgür, daha dürüst ve daha gerçek olmanızı istiyor. Ama geçmişin alışkanlıkları sizi fazla analiz etmeye, her şeyi düzeltmeye itebilir. Oysa bu tek kare açı kalıbı diyor ki bırak. Her şeyi çözmek zorunda değilsin. Akışa güven. Sevgi bazen kusurlarıyla güzeldir. Ve Yengeç burcundaki retro Jüpiter de Kiron'la kare açıda. Bu açı sizi tam merkezden vuruyor. Kendinizi, yönünüzü, hedeflerinizi sorguluyor olabilirsiniz. Belki geçmişte yaşadığınız bir başarısızlık, bir hayal kırıklığı ya da bir reddedilme hissi yeniden gündeme gelebilir. Ama bu bir geri dönüş değil, bu bir iyileşme döngüsü. Artık ben yeterliyim demeyi öğreniyorsunuz. Gerçek güç duygularınızı bastırmakta değil, onları onurlandırmakta. Sevgili yengeçler, Aralık ayının ikinci yarısına adım atarken gökyüzü size güçlü bir mesaj veriyor. Bağ kurma biçimini değiştir. İlişkilerine yeni bir temel kazandır. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Bununla birlikte ilişkiler, ortaklıklar ve ikili dengeler alanınız aktif hale geliyor. Bu dönem boyunca tüm enerjiniz karşınızdaki kişilerle kurduğunuz dengeyi korumaya yönelecek. Mars burada size cesaret verir ama aynı zamanda ilişki dinamiklerini test eder. Bir partnerle ya da iş ortağıyla sınırları belirlemek, biz ile ben arasındaki çizgiyi netleştirmek gerekebilir. Bu süreçte sabırlı olun, karşınızdaki kişiyi değiştirmeye çalışmak yerine ilişkinin yapısını güçlendirin. Mars Oğlak Burcu'nda somut çözümler ister, duygusal tepkiler değil, mantıklı planlar işe yarar. 20 Aralık'ta ise Yay burcunda gerçekleşecek bir yeni ayımız var sizin 6. evinizde. Yani çalışma hayatı, görevler, sağlık ve günlük düzen alanınızda doğuyor. Bu yeni ay sırasında Güneş, Ay, Venüs ve Mars kavuşum açısında olacaklar. Yani gökyüzü sizden yeni bir düzen kurmanızı istiyor. İş ortamında yeni bir başlangıç, yeni bir görev ya da çalışma biçiminizde köklü bir değişim olabilir. Ayrıca sağlığınızla ilgili yeni bir alışkanlık, diyet, spor ya da yaşam disiplini kurmak için çok uygun bir dönem. Fakat dikkat edin, Balık burcundaki durağan Neptün bu yeni aya kare açı yapıyor. Bu da demek ki işte projede veya sağlık konularında netlik hemen sağlanamayabilir. Birçok şey çok iyi görünse bile arka planını mutlaka araştırın. Yeni bir iş fırsatı varsa koşulları detaylı inceleyin. Bütün burada size içgüdülerine güven ama gerçekleri göz ardı etme mesajı veriyor. 21 Aralık'ta Güneş de Oğlak Burcu'na geçiyor ve ilişkiler alanınızda yeni bir dönem başlıyor. Artık karşınızdaki insanla kurduğunuz bağ daha ciddi ve yapılandırıcı bir hal alıyor. Aynı gün Venüs ile Satürn arasında da bir kare açı oluşuyor. Bu etki uzak mesafeli ilişkilerde veya inanç farklarından kaynaklı gerginlikler yaratabilir. Bir partner ya da iş ortağıyla değerlerinizin uyuşmadığını fark edebilirsiniz. Ama bu bir çatışma değil, aslında bu ilişkinin sağlamlaşması için bir yapı testi. Gerçekten aynı hedefe yürüyor musunuz? Bu sorunun cevabını bugün bulacaksınız. Venüs de Oğlak Burcu'nda ilişkilerdeki ciddiyeti artırıyor. Romantik bağlar daha istikrarlı bir temele oturabilir. Bazı yengeçler bu dönemde resmiyet içeren bir adım da atabilir. Nişan, evlilik, ortaklık ya da uzun vadeli bir anlaşma gibi. Venüs Oğlak'ta sevgi, sorumlulukla birleşir. Dolayısıyla sevdiğiniz insanla gelecek kurma enerjisi baskın hale gelir. Ve yılın en güçlü günlerinden biri 30 Aralık. Güneş, Mars ve Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşumda sizin 7. evinizde, ilişkiler alanınızda. Bu üçlü diyeyim aynı zamanda
Ay düğümleriyle de kuzey ay düğümüyle üçgen, güney ay düğümüyle de sekstil açı yapıyor. Bu gökyüzü kadersel bağlantıların altını çiziyor. Bazı ilişkileriniz bu dönemde yeni bir evreye taşınabilir. Ciddi bir ortaklık, evlilik teklifi ya da duygusal bir birleşme gündeme gelebilir. Eğer bir ilişkide kopukluk yaşadıysanız bu kavuşum size yapılandırma fırsatı da sunar. Ancak Neptün'ün etkisi hala devrede. Bu yüzden her şeyin pembe görünmesine izin vermeyin. Netlik kazanmadan söz vermeyin. Bu dönemde hem ilişkiler hem ortaklıklar yön değiştiriyor. Kiminle yürüyüp kiminle vedalaşmanız gerektiğini daha net göreceksiniz. Ay düğümleri ise size adil dengeyi hatırlatıyor. Bağ kurduğunuz kadar özgür, sevdiğiniz kadar da sorumlu olun diyor. Sonuç olarak Aralık ayının ikinci yarısı siz yengeçler için ilişkilerin olgunlaşma, iş düzeninin yeniden yapılanma zamanı. Gökyüzü size diyor ki gerçek sevgi sorumluluktan korkmaz. Gerçek başarı duyguların değil, bilincin dengesinde gizlidir. Sevgili yengeçler, Aralık ayı hem kalbiniz hem de ilişkileriniz için bir sınav. Gökyüzü size netlik, denge ve sorumlulukla sevmenin gücünü öğretiyor. Yeni yıl daha sağlam bağlarla başlasın diye. Mutlu, umutlu, huzurlu bir ay geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.